Kaç kez birinin söylediklerini sorgulamadan kabul ettiniz ya da bir durumun sizi nasıl yönlendirdiğini fark etmeden ona uyum sağladınız. Manipülasyon, fark etmediğimiz anlarda bile hayatımızın bir parçası olabilir. Peki, bu görünmez iplerden nasıl kurtulabiliriz? Bugün Stoacı felsefenin ışığında manipülasyonun etkilerinden sıyrılmanın yollarını keşfedeceğiz ve bu konuda hayata geçirebileceğiniz en etkili teknikleri paylaşacağız. Hadi, hazırsanız başlayalım. Çok eski zamanlarda bir dağ köyünde yaşayan bilge bir kadın vardı. İnsanlar hayatlarının karmaşıklığından bunalarak ona danışmaya gelirlerdi. Bir gün köyün zengin toprak sahiplerinden biri kibirli bir tavırla kadının kapısını çaldı ve şöyle dedi: "Senin bilgeliğin dillere destan ama bu insanları neden kendine çekiyorsun? Onları etkiliyorsun. Bu adil mi?" Bilge kadın bir an sessiz kaldı ve sonra dedi ki, "Yarın sabah gün doğarken beni burada bul. Sana cevabımı göstereceğim." Adam ertesi sabah kadının söylediği gibi erken saatlerde geldi. Kadın onu köyden çıkararak rüzgarla dans eden uzun otların olduğu bir çayıra götürdü. Kadın sessizce izliyordu. Adam sabırsızlandı ve sonunda şöyle dedi: "Bu ne anlama geliyor?" Kadın, "Bak," dedi. "Bu otlar insanların niyetleri gibidir. Rüzgar estiğinde hangi yöne yattıklarını görebilirsin. Ama rüzgarın nereden geldiğini anlamak için sessizce izlemek gerekir." Adam bu basit dersi unutmadı. O günden sonra insanların ona sunduğu her fikri ya da daveti sorgulamaya başladı. Duyguları yerine aklıyla hareket etti ve manipülatif oyunlara gelmedi. Manipülasyon genellikle duyguları hedef alır. Suçluluk, korku ya da hayranlık hissi yaratarak insanın kararlarını etkiler. Örneğin bir partner sevgi ya da bağlılığı test etmek adına pasif agresif davranışlar sergileyebilir. Bu tür durumlar karşı tarafın duygusal istikrarını sarsarak kontrol sağlamayı hedefler. Bu manipülatif döngüyü kırmanın ilk adımı bu davranışları fark etmek ve kendinizi suçlu hissetmeden sınır koymayı öğrenmektir. Stoacı filozoflar bu gibi durumlarda duygularını kontrol edebilmenin özgürlüğün anahtarı olduğunu vurgular. Epiktetos'un şu sözü bu noktada çok anlamlıdır: "Kontrol edemediğin şeyler seni asla incitemez." Manipülasyonu fark etmek için sorulması gereken önemli bir soru şudur: bu durum benim hangi zayıf yönümü hedef alıyor? Suçluluk mu, övgü ihtiyacı mı yoksa bir korku mu? Gelin birlikte manipülasyon karşısında uygulanabilir stratejileri birlikte inceleyelim. Dur ve düşün. Manipülasyon genellikle ani tepkilerden beslenir. Olaylara hemen yanıt vermek yerine bir adım geri atarak durumu değerlendirin. Bu, manipülasyonu fark etmenin ilk adımıdır. Örneğin, biri sizi bir konuda acele etmeye zorluyorsa, durup neden bu kadar aceleci olduklarını sorgulayın. Zaman tanımak düşüncelerinizin berraklaşmasını sağlar. Sınır koy. Manipülasyonun etkili olabilmesi için sınırların belirsiz olması gerekir. Hayatınızdaki insanlara ve olaylara karşı nerede hayır diyeceğinizi belirleyin ve bu sınırları koruyun. Duygusal ilişkilerde sınırlar hem kendi sağlığınızı hem de ilişkinizin dengesini korur. Bir partneriniz sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa bu tür davranışlara izin vermemek için sınırlarınızı açık bir şekilde ifade edin. Örneğin bir tartışmada sizi susturmaya çalışan birine "Kendimi ifade etmek benim için önemli," diyerek net bir sınır koyabilirsiniz. İlgi testlerine karşı bilinçli olun. Manipülatörler, sevginizi ya da sadakatinizi ölçmek adına size zorluk çıkarabilir. Örneğin, "Eğer beni gerçekten sevseydin bunu yapardın," gibi ifadelerle karşılaşıyorsanız, kendi değerlerinizi koruyarak bu testlerin etkisini azaltabilirsiniz. Kontrol edemediğinizi bırakın. Stoacıların temel öğretilerinden biri şudur: kontrol edemediğiniz bir şeyin sizi yormasına izin vermeyin. Çevrenizdeki insanların fikirlerini ve davranışlarını kontrol edemezsiniz ama kendi tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Bir toplantıda size karşı kullanılan bir eleştiriyi kişisel algılamak yerine bunun sizin kontrolünüz dışında olduğunu hatırlayın ve enerjinizi kontrol edebileceğiniz alanlara yönlendirin. Duygusal bağımlılığı azaltma, ilişkilerde manipülasyon bağımlılık hissinden beslenir. Kendi hayatınızda bağımsız alanlar yaratarak ve bireysel ilgi alanlarınıza odaklanarak bu tür bir bağımlılığın önüne geçebilirsiniz. Sessizliğin gücünü kullanın. Stoacılar, düşünmeden verilen yanıtların bir zayıflık olduğunu savunurlar. Sessiz kalmak hem bir güç hem de kontrol aracıdır. Bu durum manipülatörün planlarını bozabilir ve size düşünme zamanı kazandırır. Örneğin, bir tartışma sırasında karşı tarafın sizi tahrik etmeye çalıştığını fark ettiğinizde sessiz kalmayı seçmek hem durumu daha iyi anlamanızı sağlar hem de karşı tarafın oyununu bozar. Sessiz kalmak, kontrolü ele almak için güçlü bir stratejidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi iç huzurunuzu koruduğunuzda dış dünyanın gürültüsü sizi etkileyemez. Empatiyi stratejik kullanın. Manipülasyona karşı savunmada empati ve etkili iletişim önemlidir.
karşı tarafın duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışırken kendi sınırlarınızı da koruyun. Örneğin, "Seni anlıyorum ancak bu konuda kendi görüşlerimi de ifade etmek istiyorum." diyerek hem empati kurabilir hem de kendi duruşunuzu koruyabilirsiniz. Bilgiye dayalı kararlar verin. Manipülasyonun temel silahlarından biri eksik ya da yanlış bilgi vermektir. Bu nedenle size sunulan bilgileri sorgulayın, alternatif kaynaklardan doğrulayın ve kendi araştırmanızı yaparak kararlarınızı destekleyin. Örneğin, bir iş teklifinde size yalnızca olumlu yönler gösteriliyorsa, bu teklifin eksik yönlerini araştırarak daha bilinçli bir seçim yapabilirsiniz. Kendinizi bilgiyle güçlendirerek manipülasyona karşı daha dirençli olabilirsiniz. Duygusal mesafe koyun. Manipülasyon genellikle ani ve yoğun duygusal tepkiler uyandırmaya çalışır. Bu durumlarla başa çıkabilmek için önce duygularınızı anlamaya çalışın. Öfke, korku ya da hayranlık gibi güçlü hisler sizi ele geçirmeden bir adım geri çekilin ve durumu objektif bir şekilde değerlendirin. Örneğin, biri sizi suçlu hissettirmek için bir olayın sonuçlarını abartıyorsa, bu duyguyu fark edip sakin bir şekilde düşünmek, manipülatörün etkisini azaltacaktır. Tarafsız bir duruş sergilemek, olaylara sağlıklı bir perspektiften yaklaşmanızı sağlar. Kendi değerlerinize bağlı kalın. Manipülasyon, sizi kendi değerlerinizden uzaklaştırmaya çalışabilir. Kendi prensiplerinizi hatırlayın ve bu prensiplere sadık kalarak hareket edin. Örneğin, bir arkadaşınız sizi kolayca kabul edemeyeceğiniz bir karar almaya zorluyorsa, kendi değerlerinize dönün. Kendi iç sesinizi dinlemek ve "Bu benim için doğru mu?" sorusunu sormak, manipülasyonu fark etmenin ve ona direnmenin güçlü bir yoludur. Geri çekilme hakkınızı kullanın. Hayatta sizi olumsuz etkileyen durumların dışında kalma hakkınız her zaman vardır. Mesela bir tartışmada hislerinizin kötüye kullanıldığını fark ediyorsanız, nazik bir şekilde konuşmadan uzaklaşabilirsiniz. Bu yalnızca kendinizi korumanın bir yolu değil, aynı zamanda olaylara daha sağlıklı bir açıdan bakma fırsatıdır. Geri çekilmek, duygusal yüklerden kurtulmanızı sağlar ve yeni bir başlangıç için alan yaratır. Eğitim ve farkındalık. Manipülasyonu anlamanın en iyi yollarından biri kendinizi eğitmek ve bu tür durumlara karşı farkındalık kazanmaktır. Stoacı felsefeyi derinlemesine inceleyerek yalnızca duygularınızı yönetmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığınızı artırabilirsiniz. Manipülasyon genellikle fark edilmeden hayatımıza sızar ve bizi kendi oyunlarına çekmeye çalışır. Ancak unutmayın ki manipülasyona karşı en büyük güç farkındalık ve içsel dengeyi koruma becerinizdir. Stoacı felsefenin rehberliğinde kontrol edemediklerimize değil, kontrol edebildiklerimize odaklanmak, zihinsel dayanıklılığımızı güçlendirmek için bir kılavuz olabilir. Bu yolculukta manipülasyonla başa çıkmak sadece bir savunma stratejisi değil, aynı zamanda kendinizi tanıma ve güçlendirme fırsatıdır. Hikayemizdeki bilge kadının öğrettiği gibi bazen sessizlik ve gözlem en büyük cevap olabilir. Hayatınızda manipülasyonun etkisini azaltmak ve daha bilinçli bir şekilde yaşamak için bu stratejileri deneyin. Eğer bu video size ilham verdiyse lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca manipülasyonla ilgili kendi deneyimlerinizi ve bu stratejilerin sizin için nasıl işe yarayabileceğini yorumlarda paylaşın. Unutmayın, her yorum bu yolculukta başkalarına da ışık tutabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.